Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Özkan. Bugün sizlerle Raygrass bir fiyasko mu? Asıl olarak nedir? Karadeniz koşullarında olur mu? Bunların hepsinden tek tek kalem kalem bahsedeceğim. Şimdi neden burayı gösteriyorum arkadaşlar? Neden çayırları göstermiyorum? Çayırları da göstereceğim inşallah Allah nasip ederse ama şimdilik değil. Burası benim deneme yerimdi arkadaşlar. Ben kullanacağım tohumları ilk önce şu araziye hiçbir çaba sarf etmeden ekiyorum. Hani bireysel yaşam gücü nedir bu otun diye ekimini gerçekleştiriyorum. Ve otu beğenirsem de buradaki otunun tohumluğunu alıp çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak şöyle bir algı var. Raygrass işte tamamen kış bitkisi. Yaza girdiği anda püskül çıkartmaya başlar. Ondan sonra da işte biçilmez, boyu uzamaz, öyle olur böyle olur. Şimdi arkadaşlar şu an susuz bir arazideyim. Yani buraya hiçbir şekilde su vurmadık. Kış ayından bahar ayında ektik. Ondan itibaren hiçbir şekilde sulama yapmadık. Ve o halde yani mesela şu otları damızlık yapacağımızı varsayarsak 1 metrenin üstünde. Şimdi yani şu tohumlar da şu şekilde olmaya başladı. Yeşermeye başladı. Bireysel gücü yok. Niye? Ceviz ağacının altında. Zaten burada bir otun güç vermesini beklemiyordum. Burada en zor şartlara, fındık altlarına, ceviz altlarına nasıl olur bu ot verim sağlar mı diye kontrol ediyorduk. Gerçekten verim sağlıyor arkadaşlar. Bu yüzden Raygrass fiyasko değil. Hani benim hoşuma gitti. Şimdi susuz olan yerde arkadaşlar yani ben burayı hiçbir şekilde elle sulama ya da işte fıskiyelerle sulama yapmadım. Burası zaten çayırımın alt kısmı. Mesela şurada şöyle bir dut ağacım var. Dut ağacımın altını biçmek zorunda kaldık. Normalde hiçbir şekilde biçmeyecektim. Ama dut ağacımın altını biçmek zorunda kaldık arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz hiçbir su olmadığı halde tekrardan çıktı. Karadeniz bölgesinde hiçbir su olmadığı halde tekrardan çıktı. Bakın püsküllerini çıkartmış hemen hiç beni şaşırtmadan. 30 santimde püskül çıkartmış. Hiç su görmeden 30 santimde püskül çıkartmış arkadaşlar. Hiç su görmeden hani tamamen normal yağan yağışlarla. Peki bu olay çayırlarımızda ne oldu? Arkadaşlar çayırlarımızı biz haftada bir suladığımız için püskül çıkartma boyu 1 metreye kadar geldi. 1 metreden sonra püskülünü çıkarttı. Zaten direkt ilk anda bir horlamayla yani böyle bir horlama dediğim işte Artvin'de otun bir anda yükselmesidir. Hani ot böyle bir anda yükseldi. Öbür otların boyu 15 santim civarındayken 30 santim civarına ulaştı direkt zaten 15 günlük bir süreçte. Toprağımın da organik madde miktarı yüksek. Şimdi arkadaşlar bakın. Buraya şimdi kurutmaya bıraktım. Yabancı ot müdahalesini kesinlikle yapmadım. Niye yapmadım? Çünkü yabancı otlara karşı dayanıklılığı ne kadar diye kontrol etmek istiyorum. Olur ki biz bunu mezralarımıza ekebiliriz. Kuru arazilerimize ekebiliriz. Hani sonuç olarak ilkbahar bitkisi hemen biçip kurutma gibi bir imkanım var. İşte öbür otların bununla sarmaş dolaş olmaları, öbür otları boğuyor mu, öbür otlar mı bunu boğuyor, yaşam gücü nasıl? Arkadaşlar hiçbir şekilde destek vermeden yaşam gücü gayet fazla. Şimdi neden hiçbir şekilde destek vermeden diyorum? Burası hiç biçilmedi arkadaşlar. İlk sepildeyip eğer bunu biçilecek olsaydı mesela burası bir kere biçilecek olsaydı ben burayı bir kere biçmiş olsaydım eminim ki bu diğer yabancı otların hiçbiri olmazdı. Sadece Raygrass çıkmış olurdu. Niye biçtiğiniz zaman kardeşleme sayısı artıyor. Bir de üstüne üstlük öbür ottan daha hızlı büyüdüğü için verimin yüksek olmasını sağlıyor. Şimdi şu konuya değinelim. İşte illa su olması gerekiyor diyorlar. Karadeniz bölgesinden bahsedelim. Hani zaten Karadeniz yağışlı bir bölge. Karadeniz bölgesi için illa su olmasına gerek yok. Hani illa bunu tutturmaya gerek yok. Yabancı otlarla müdahalesi nasıl? Arkadaşlar bu Raygrass ilk biçimden sonra kardeşleme yapıyor. Bakın burası ilk biçim arkadaşlar. Hani hiç biçilmemiş burası. İlk ekildi ona göre ve son zamana kadar yenilmemişti. Fakat şöyle danelerini verdi. Daneleri ağırlaştı ve ot kurumaya başladı, yatmaya başladı. Ondan sonra büyümeye başladı öbür otlar. Yani herhangi bir şekilde aklınızda soru işareti oluşmasın. Ot gayet güzel bir ot. İşte ben bunun tohumunu ayırmayı düşünüyorum şu şekilde. Bundan tohum çıkar mı bilmiyorum. Hani bunun tohumu çıkar mı bilmiyorum. Burayı hiç biçmediğimiz halde şu tohumları çıkartıp büyütüp çayırlarıma daha fazla alana ekmeyi düşünüyorum. Bundan sonra da yaz otu ve sudanı deneyeceğim. Sudanı biraz daha geç zamanlara denemeyi düşünüyorum. Çünkü sudan bildiğiniz üzere arkadaşlar otarma olanağı yok. Benim de otarma olanağına ihtiyacım var. Bundan kaynaklı yaz otu yani Afrika buğdayını deneyeceğim. Fakat Raygrass konusunda Karadeniz bölgesinde ve fındık altlarında kullanacak kişilere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Neden fındık altlarında kullanacak kişilere? Arkadaşlar yağmurlu bir bölgedeyseniz veya işte sulama imkanınız varsa fındık altındayken suladığınız süreçte emin olabilirsiniz bu kadar kolay taneye çıkmıyor. Hani 1 metre 30 santimden sonra taneye çıkıyor. Ondan kaynaklı kafanız rahat olsun. İşte ben bunu eksem ondan sonra yazın işlemesem bu otun işte kaybolur mu hiç çıkmaz mı sıcaklarda hiç çıkmıyor. Arkadaşlar çıkıyor fakat püsküle çıkıyor. Hani
büyüyor. Mesela eğer hiç su vermediğiniz bir arazide 30 santim olup püsküle çıkıyor. Eğer su verdiğiniz bir arazide ise 1 metre olup püsküle çıkıyor. Yani sonuç olarak erken bir püsküllenme dönemi var. Bu püsküllenme döneminde niye sürekli söylüyoruz? Şu sebeple sürekli söylüyoruz. Bu püsküllenme döneminde verim olarak, protein olarak düşüyor. Enerji olarak da düşüyor. Biz bunu istemiyoruz. En verimli döneminde biçmek istiyoruz. Fakat o zaman da kilo olarak ağır geliyor. Bakın arkadaşlar nasıl bir yere ektiğimi görün. Hani tamamen ceviz ağacının altı. Böyle karanlık, komple basmış. Şimdi şurada otun boyu niye yok diyeceksiniz. Hemen oraya gidip göstereceğim size. Şöyle geldim şuraya. Hemen bir otu şöyle kökünden almak istiyorum. Bakın bir dakika. Şu otu hemen kökünden alacağım. Ulaşabildiğim kadar yere ulaştım. Bakın arkadaşlar. Şu otun hangisi? 2 tane geldi. Şu kısa olanı bırakayım. Şu uzun olanın boyuna bakın arkadaşlar. Şöyle nereden baksan 1 metreden rahat ve kesinlikle fazla. Ve ben bu otu hani kurumaya bırakmışım. Yatmış yere. Yoksa normalde biraz daha güçlendirmiş olsaydı, kardeşleme yapmış olsaydı çok daha gür, çok daha yüksek ve çok daha fazla kuru ot alımı olacaktı. Fakat benim tercihim, kendi tercihimdi arkadaşlar. Verimsel olarak böyle olmasını istedim buranın. Niye? Çünkü en zor şartlara kendi kendine ne kadar dayanabiliyor, ne kadar biçmemiz gerekiyor, biçmezsek ne olur? Bunların hepsini bizzat kendi gözlerimle görmem gerekiyor arkadaşlar. Sonuç olarak hani ne kadar ısrar etsek de hayır işte öyle olmaz da böyle olmaz da işte internet kanallarında gördüğümüz abartıyorlar otu öyle böyle. Arkadaşlar hiçbir zaman denemediğiniz bir ürüne inanmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi arkadaşlar sıradaki nokta ne? Buranın tane verimini görüyorsunuz. Tane verimi küçük. Hatta şöyle bir tane daha ot kopartayım ben. Belinden koptu. Biz arkadaşlar şöyle tane verimini görüyorsunuz. Şöyle kafa bacak kısmı. Şimdi şurada da suyun hafiften tarladan aşağı indiği kısma geçeceğim. Oradan bir tane koparacağım ve onun tane verimine bakacağız. Arkadaşlar şu püskül, şöyle bu otu da dibinden alayım. Bakın. Şunun başak kısmına bakın. Ve hala diri. Öbür taraflar yanmışken hala diri. Arkadaşlar bu otun ciddi ihtiyacı su. Hani suyunu karşılayın. Gerisini sıkıntı etmeyin. Yani eğer Karadeniz bölgesindeyseniz de kendi suyunu kendi kendine oluşturabilir. Gayet de uzun boylanmış. Kalın bir yapıya sahip. Eğer siz de kendi bölgenizde bunu yapmak istiyorsanız, özellikle Karadeniz bölgesindekilere sesleniyorum. Yani Karadeniz bölgesinde bu yapmak istiyorsanız zerre sakıncanız ve çekinceniz olmasın. Niye? Ot gerçekten muazzam kalitelere ulaşmış. Üstelik ben en zor şartlara dayansın diye bu şartlara da yaptım. Ve eminim bu şartlarda ben bu otu doğru zamanda biçecek olsam 1 tonun üstüne çıkardı bu. Verim hani kuru ot miktarı 1 tonun üstüne çıkardı doğru zamanda doğru şekilde bitsem. Sizde 1 ton olmaz. 750 olur, 850 olur. Neden? İşte benim toprağımın organik madde miktarı aşırı fazla. Niye? Benim arazilerim o kadar aşırı sayıda değil. Ahırımdaki 10 hayvanın gübresini de neredeyse buralara yedirecek derecede. Hani tamamen daha böyle kat kat oluşacak derecede her sene düzenli olarak yapıyorum bunu. Bu da tarlamın veriminin artmasını sağlıyor. Herhangi bir de kimyasal gübre kullanmıyorum. Bu da verimi gerçekten artırıyor. Şu an yatmış halini görüyorsunuz arkadaşlar. Hep taneli başaklı hallerini görüyorsunuz. Bunu bu şekilde istedim. Çünkü bunların uç kısmını kesip ekeceğim. Gerçekten kesip ekeceğim. Ve ona göre verimine bakacağım. Eğer bakacağım işte sonbahara doğru bir dahaki sene yazın da burada kurumazsa bu ot. Bu otun soyu geçmezse ciddi şekilde bu ottan verim almayı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Regras bir fiyasko değil. Beni izlemeye devam edin. Sıradaki videomla tekrar görüşmek üzere sıradaki videomda.